Herkese merhabalar. Tek Patik Bebek Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videomda bu bereyi örmüştük. Şimdi buna takım olarak boyunluk öreceğiz. Yine bereden artan iplerimle öreceğim. Eğer sadece bunu örecekseniz, şu anda yeni açtıysanız bu videoyu, Kartopu No 1 160 metre, 100 gram 160 metre uzunluğunda bir ip. Anti peeling özelliği var. Gri'nin renk numarası K1000. Sarı da yine Kartopu No 1. Bunun da renk numarası K1321. Hardal sarısı. Bir önceki bereden bu ipler arttı. Şimdi bu iplerle boyunluğu öreceğiz. Yine ben bereyi ördüm. Şişle öreceğim. 4,5 milim şiş. Yuvarlak şişle öreceğim ve yine dikişsiz olacak. 4,5 numaralı şişime klasik ilmek atma tekniğiyle ilmek atarak başlıyorum. Dört buçuk numaralı şişime 85 ilmek attım. Şimdi burası düz olan kısım. Hep ön yüzden öreceğim. Şöyle düzeltiyorum. Evet. Bu düzeltmeyi mutlaka yapmanız gerekiyor. Evet. Şu sağ şişimdeki ilmeği sol şişime aldım. Ve sol şişimdeki ilk ilmeği, yani böyle sayarsam ikinci ilmek oluyor, üzerinden atlatıyorum ve bırakıyorum. 85 ilmeğim vardı. İlmek sayım, bunları sıkılıyorum. 84 oldu. Ve düz ilmekle başlıyorum. Bir ilmek düz, bir ilmek ters. Bir ilmek düz, bir ilmek ters. Düz, ters. Ben ilmeklerimi böyle alttan atarak örüyorum. Ters ilmeğimi de yine şişin altından geçiriyorum. Evet, burası başlangıç noktası. İlk düz ilmekle başladım. Buraya kadar bir tur örüyorum. Bir düz, bir ters olarak. İlk turu örüyorum. Bir ilmek düz, bir ilmek ters. Evet, ilk turu tamamladım. Şimdi ikinci tura geçiyorum. Yine düz örüyorum. Ters. Evet, şu anda ikinci turu örüyorum. Bu şekilde lastik kısmına devam ediyorum. Evet, lastik kısmını tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5 tur. Bir ters, bir düz, tek lastik ördüm. Şimdi haroşa örgüye geçeceğim. Hep aynı yüzde ördüğüm için haroşa örgüde bir tur düz, bir tur ters öreceğim. Şimdi burası başlangıç noktası ve düz örüyorum. Haroşa örgünün birinci sırası. Bir tur düz örüyorum. Evet, bir tur düz ördüm.
Şimdi ipimi içeri alıyorum ve bir tur ters örüyorum. Evet. Bir tur düz ördüm, bir tur ters örüyorum ve bir sıra yani bir diş haroşa oluşmuş oluyor. Şimdi burayı bir tur ters olarak tamamlıyorum. Evet, ikinci turu ters olarak tamamlıyorum. Şimdi ben artık işaret takmıyorum. İşaret takınca biraz zorlanıyorum. O nedenle daha seri devam etmek için takmıyorum. Siz isterseniz takabilirsiniz. Burası başlangıç noktası. Şu düz örgü, burası başlangıç noktası. Ama işaret takmaya bence gerek yok. Bakın, düz örgü burada bitiyor. Bir sıra ters örmüştüm. Gördüğünüz gibi ters örgüye geldim. Demek ki bir sıram tamamlandı. Şimdi ikinci sırayı öreceğim. Yani bir sıra düz örmüştüm. Bir sıra ters ördüm ve bir diş haroşa oluştu. Şimdi ikinci haroşaya geçiyorum. Yine bir sıra düz örüyorum. Yani bir tur düz örüyorum. Bu turu tamamladıktan sonra da bir tur ters öreceğim ve iki sıra iki diş haroşa oluşmuş olacak. Evet, iki sıra iki diş haroşa ördüm. Gri renkli ördüm. Şimdi sarıya geçiyorum. Hardal sarısı. Gri ipime bağlıyorum. Bir düğüm daha atacağım. Evet. Şimdi sarı iple örüyorum ve bir sıra yani bir tur sarı iple düz örüyorum. Haroşa örgünün ilk sırası. Evet, bu turu tamamlıyorum. Sarı iple ilk sıramı tamamlıyorum. Evet, bir tur sarı iple düz ördüm. Şimdi şöyle ipimi değiştiriyorum. Arasından geçiriyorum. Arkası daha düzgün dursun diye bunu yapıyorum. İpimi içeri alıyorum. Ve bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Ve bu turu tamamladığımda da bir diş sarıdan bir diş haroşa oluşmuş olacak. Konuşamadım. Bu sırayı tamamladığımda da yani bu turu ters olarak tamamladığımda bir diş sarı haroşa oluşmuş olacak. İki diş gri, bir diş sarı. Evet, sarı ipimle bir tur düz, bir tur ters ördüm ve bir diş haroşa oldu. Şimdi yine ip değiştireceğim. Ne yapıyorum? İpimi dışarı alıyorum ve yukarıda tutuyorum. Diğer ipimi de aşağıdan alıyorum ve düz örmeye başlıyorum. Haroşanın ilk sırası düz. Ve bu turu tamamladıktan sonra da bir sıra ters öreceğim. Ve yine bir sıra bir diş haroşa olacak. Bu şekilde renk geçişlerini de göstermiş oldum. Ben tamamlayacağım. Tamamladığımda yine aslında şöyle, eğer bereyi ördüyseniz beredeki renklerin
renk kombinasyonunun aynısı. Sadece orada sarı ördüklerimi, burada gri ördüklerimi de sarı olarak örüyorum. Ama sıraları hep aynı olacak. Yine de ben şimdi tamamladığımda, tekrar geldiğimde siz ekran resmini alıp aynı şekilde örebilirsiniz. Ya da istediğiniz gibi yapabilirsiniz. İsterseniz sürekli bir gri, bir sarı ya da iki gri, iki sarı, İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yapmayı uygun gördüm. Böyle hoşuma gitti. Eğer sizin de bu hoşunuza gittiyse bu şekilde yaparsınız. Yoksa kendi zevkinize göre yaparsınız. Şimdi ben tamamlayıp istediğim boyuta gelinceye kadar öreceğim. Ve geldiğimde nasıl olduğunu göstereceğim. Evet, haroşa kısmını bitirdim. Şimdi tekrar lastik örgüye geçeceğim. Burada ekran resmini alabilirsiniz. Renkleri aynı şekilde yapmak için 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 sıra, daha doğrusu 19 diş haroşa ördüm. Şimdi önce bir tur düz öreceğim. Yine tur başına geldim. Ve bir tur bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Evet, bir tur bütün ilmeklerimi düz ördüm. Şimdi lastik örgüye geçiyorum. Tekli lastik. Bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek ters. Düz. Ters. Evet, bu turu da bu şekilde tamamlıyorum. Evet, 1, 2, 3 sıra bir düz bir ters tek lastik ördüm. Şimdi artık örerek kesme tekniğiyle kesiyorum. Düz ilmeği düz örüyorum. Ters ilmeği de ters örüyorum. Ve önceki ilmeği üzerinden atlatıyorum. Düz örüyorum. Önceki ilmeği üzerinden atlatıyorum. Düz ilmeği düz, ters ilmeği de ters örüyorum. Evet, bu şekilde bütün ilmeklerimi kesiyorum. Evet, boyunluğumuz da bitti. Ölçüsüne bakalım. 24 santim eni, yüksekliği de 15 santim oldu. Bir önceki videoda anlattığım şapkanın takım olarak ördüm. Renkleri değiştirerek yaptım. Burada sarı olarak ördüğümü, burada gri olarak ördüm. Hem kız hem erkek bebeklerinize uygun, çok kullanışlı bir takım oldu. Yumuşacık, çok güzel oldu. Evet, bere ve boyunluk için birer yumak ip almıştım. Bu kadar ip arttı ikisinden de. İsterseniz ben hazır pompon kullandım. Bu iplerle pompon yaparsınız. Bu takım 1 yaş ve üstü bebekler için uygun büyüklükte oldu. 1 yaştan tahminen 3 yaşa kadar kullanabilirsiniz. Daha büyük çocuklarda hatta bunu belki 5 yaşa kadar kullanabilirsiniz boyunluğu. Çok rahat bir boyunluk oldu.
Bu şekilde istediğiniz gibi, isterseniz ağzını ve burnunu tam olarak kapatacak şekilde örtersiniz. Hatta bunu başından geçirip başlık olarak da kullanabilirsiniz. Kulaklarını kapatır. O şekilde de kullanabilirsiniz. Umarım siz de beğenir ve benimle birlikte örersiniz. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka projelerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.